Maraksas YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün tek bir boncuğun içinde 3 uygarlığın gözüne bakacağız. Antik Yunan ile Antik Mısır'ın hikayelerinin birleştiği ve bakışları tüm Akdeniz havzasına yayılan güzel ve cesur kraliçenin dramatik hikayesinin gölgelerde saklı kısımlarıyla anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. Garamantlar ile Marmaridler soyundan gelen bir kraliçe ve kız kardeşleriyle birlikte Libya ile Kuzey Afrika topraklarında halkına liderlik ediyordu. Kraliçe Medusa, yalnızca bir kraliçe değil, Neit kültünün de yüksek rahibesiydi. Güzelliği dillere destandı. Sarı altın saçları ve duru güzelliğiyle kendisine bakanları adeta büyülerdi. Gözleri hem şifa hem felaketin habercisi gibiydi. Tanrıçası Neit, bilgelik ve savaşın tanrıçasıydı. Elindeki kutsal mızrak, miğfer ve kalkanıyla tasvir edilirdi ve heykelleri Garamant diyarını kutsardı. Kadınlar onun izinden gururla giderdi. Kraliçe ise onun yeryüzündeki en büyük gölgesiydi. Halkının umudu, şansı ve güzelliğinin sembolüydü. Ama gölge ışığın borcunu da taşırdı. Kadınların liderliği üstlendiği bu toplumun şeytanı da kapıdaydı. Antik dünyanın gizemli rüzgarları eserken, kuzeyde onlara rakip bir güç yükseliyordu. Yunanlılar. Özgür kadınların, işgalci Yunanlı denizcilerle olan bu savaşı, aynı zamanda Akdeniz'in ikiye böldüğü kıtalar arasında faniler ile tanrıların da savaşına tanıklık yapacaktı. Karanlık bir Akdeniz gecesinde dalgalar sahilde kayalara vuruyor, rüzgar uğulduyor. Uzaklarda yanan meşaleler, titrek gölgeler saçıyordu. Sirene kıyılarında şafak sökerken sis kalkıyor ve işgal kuvvetleri ufukta beliriyordu. Yunan gemileri sahil çizgisini kapatıyordu. Yelkenleri şişmiş, kürekleri ritmik vuruşlarla suyu yararak ilerliyordu. Sahilin düşman kuvvetlerini karşılayacak yüksek tepesinde vatanını savunmak üzere 3 lider kız kardeş kararlılıkla duruyordu. Steno öfkeydi, Üryele korumaydı, Medusa direnişti. Kardeşlerin liderliğinde okçu ve mızraklı kadınlar, keten zırhlarının üstünde Neit düğümlü kıyafetleriyle Yunanlıları inançla püskürtmeyi bekliyordu. Rüzgar Medusa'nın saçlarını savuruyor, gözleri kararlılıkla parlıyordu. Hava gergindi. Davullar birbiri ardına gecenin karanlığında yankılanıyor. Mızraklar savaşın dansına eşlik ediyordu. Hoplitler gemilerle sahile yaklaşırken, Giritli okçu Taksotay ve Peltaslar onlara eşlik ediyordu. Steno okunu geriyordu. Yay kırışı bir kuşun kanat çırpışı gibiydi. Yunanlılar geliyor Medusa, Poseidon'un köleleri, topraklarımızı ele geçirmeye geliyorlar. Medusa gülümsüyordu. Kollarını göğsüne kavuşturmuştu. Gözleri ufuk çizgisine kilitlenmişti. Oklarımızla değil, bakışlarımızla bile batırırız onları, diyordu. Biz Amazonların yiğit savaşçılarız. Erkeklerin daha önce görmediği bir gücüz. Güzelliğimiz mızrağımız, bakışlarımız oklarımız, zafere olan umudumuz ise zihnimizde saklı. Tanrıça Neit'in inayetiyle halkımızı bu karanlık işgalden koruyacağız. Üryale atılgan bir şekilde öne atıldı. Okçu kız kardeşler öne, mızraklılar kanatlara, Olimpos tanrılarının artıklarının burada gücü yok. Balistalar ateş diye bağırdı. Oklar ve balistalar havada ıslık çalıyor. Gemiler birbiri ardına sulara gömülüyordu. Kraliçenin orduları tezahürat yapıyordu. Kahramanlık ve özgürlük ateşi kadınların içinde yanıyordu. Ama yaklaşan fırtınanın gölgesi uzun ve karanlıktı. Medusa önderliğindeki kadınlar, Yunan'ın birleşik tanrısal gücü olan Pantheon'a ve kolonyal güçlerine karşı cesurca savaşsalar da topraklarını koruyamadılar. Neit'in mabetleri Yunan deniz piyadeleri olan Epibatailer tarafından ele geçirildi ve tanrıça Neit savaşı kazanamayacağını anlayınca dualara cevapsız kalmakla yetinmemiş, taraf da değiştirmişti. Varlığının devamı için adaletinden vazgeçti. Erkek hegemonisini kabul etmiş ve düşman saflarına katılmıştı.
O artık Amazonları ve Afrika'nın bilgelik ile savaş tanrıçası Nait değil. Zeus'un zihninden yeniden doğan ve babasının sadık kızı Athena olmuştu. Zafer Yunanlılarındı. Savaş tanrıçası Nait'in adı ve mabetleri de artık Yunan dilinde fısıltılara karışıyor ve Athena ismi gür bir sesle yankılanıyordu. Akdeniz'e egemen olmak için gücünü deniz tanrısı Poseidon'dan alan Yunanlılar, son özgür kadınların üzerine geldiğinde ümitler bakışlarda soluyordu. Medusa planını yaptı. Hem Poseidon'dan hem de Athena'dan intikam almanın yolunu bulmuştu. Planın bedeli bir beden ve bir tapınak olacaktı. Eski Neit, yeni Athena tapınağına rahibe kıyafetleriyle sığındı. Herkes onun, Tanrı'nın gazabından oraya sığındığı düşündü. Naukratis tapınağında gece yarısı çöktü. Loş ışık, mumların titrek alevlerinde dans ediyordu. Tütsü kokusu havayı dolduruyordu. Medusa yalnızdı. Tanrıça heykelin önünde diz çökmüştü. Dışarıda fırtına uğulduyor. Kız kardeşleri amansızca son savaşı veriyordu. Poseidon'un ayak sesleri, denizin dalgaları gibi tapınağa vuruyordu. Gelmesi an meselesiydi. Medusa fısıldıyordu. Sesi kırgındı. Bakire tanrıçamız, neden bizi terk ettin? Zaferi bize neden bahşetmedin? Halkının gözyaşları altında düşmana kendini neden sattın? Rakibin Poseidon'un safına mı geçtin? Ama biz terk etmedik seni. Kanımız, direnişin sembolü olup toprağa aktı. Şimdi de en mahrem gördüğün bakireler olarak, kanımız son kez tapınağına akacak. Tanrı Poseidon, zaferini ve kraliçenin diz çöktüğünü bizzat görmek üzere tapınağa yaklaştı. Gölgesi uzuyor, denizin tuzlu kokusu buruna doluyordu. Deniz tanrısı ve Zeus'un kardeşi Poseidon'un sesi kibirli ve gürültülüydü. Güzel kraliçe, direnişin boşuna. Toprakların artık benim. Teslim ol ya da ölümü seç. Medusa arkasını döndü ve kahkaha attı. Son gücüyle meydan okudu. Ben, karın Amphitrite'den ve rakibin Athena'dan daha güzel ve güçlüyüm. Poseidon. Athena da aslında benim dişiliğime yenildi. Köleleşen yeni tanrıçanız, özgür kadınların faniliğine boyun eğdi. Ve sizin tarafınıza geçti. Bana bak, Yunan'da böyle güzelini ve cesurunu gördün mü? Poseidon gözlerini Medusa'dan alamadı. Tanrısal bir güzelliği ve aklı vardı. En kötüsü de yenilmiş gözükse de haklıydı. Ona bakarken şehvet ve hırsla doldu. Fethin nişanesi olarak, zorla da olsa onun kadını olmalıydı. Medusa, tapınağa en başında sığındığında bile tecavüzden ve ölümden kaçamayacağını biliyordu. Ama yine de tanrılardan intikamını almanın yolunu bulmuştu. Bakire tanrıçasının en kutsal mekanında bekaretini rakip tanrı Poseidon'a feda etmiş. Poseidon'un zinasıyla kutsal mekan yozlaşmış. Son akan kan Athena'nın mabedinin bekaretini lekelemişti. O sıralarda Olimpos'un eteklerinde fırtınalı bir gün yaşanıyordu. Athena öfkeyle yürüyor, rüzgar saçlarını savuruyordu. Medusa'nın kahkahası hala kulaklarında çınlıyordu. Tapınağındaki o küstah meydan okumayı zihninden çıkmıyordu. Benden daha güzel ve akıllısın, öyle mi? Benim bakirlerle kutsanmış tapınağımda en ağır küfrü işleyecek kadar gözün karardı demek. Athena'nın sesi titriyor, nefreti kıtaları aşıyordu. Eski suretim, gölgem. Kutsal mekanımda rakibim Poseidon'u baştan çıkardın. Adımı ve mekanımı lekeledin. Senin güzelliğine lanet olsun. Artık senin güzelliğine kimse bakamasın. İnsanlar adını korkuyla ansın. Saçların yılanların evi olsun. Tanrıçanın bedduasıyla Medusa'nın altın sarısı ipeksi saçları yılanlara dönüşüyor. Gözleri bakanı taş kesen bir parlaklık kazanıyordu. Hava ağırlaşıyor, taşlar çatırlıyordu. Medusa, kız kardeşleriyle birlikte doğanın en çirkin suretlerine dönüşüyordu. Güzel gorgonlar artık antik dünyanın en korkulan canavarları haline gelmişti.
Efsaneye göre kraliçe anlamına gelen Gorgon sözcüğü artık iğrenç, pis ve habis olarak. Tanrıçanın değişen adı gibi Yunanlıların ağzında dilden dile yayılıyordu. Gorgonlar anabakanlarını terk ederken, tanrılardan sadece 3 şey istemiştik dedi Medusa. Ekmek, barış ve toprak. Onun yerine bize kan, ter ve gözyaşı vaat ettiler. Dünya onun ismini çirkince anarken, rüzgar ona üzülme dercesine alçak bir ezgiyle mırıldandı. Hoşça kal güzellik. Dünya senin bakışlarına bir sabah uyanana dek, umudunu çiçeklerin gölgesine gömmelisin. Gorgonlar, İber Yarımadası'nın batısındaki okyanusun ötesindeki Serpedon adasına çekildiler ve kendilerine yaklaşan Yunanlı gemileri batırarak adalarında yaşamayı ve intikam almayı sürdürdüler. Özgür kadın liderler Akdeniz'in antik toplumlarını terk etmişti. Çünkü güçlü kadın toplumun aynasıydı. Bakanı taş eden, erkeğin görmeye tahammül edemediği bir suretti. Ancak Medusa'nın efsanesi ve direnişi tüm Akdeniz'e yayılmayı sürdürdü. Antik Yunan ve Mısır'ın anlatıları birbirine karıştı. Hikayesi dilden dile farklı şekillerde anlatılsa da, Helenizmin gölgesinde yeniden yeşerdi. Bir sabah Sarpedon adasında güneş doğuyordu. Medusa ufka son kez bakıyor, mırıldanıyordu. Ra, gözünü sekmet yaptın, yaktın. Horus, gözünü vadjet yaptın, iyileştirdin. Ben gözümü taş yaptım, direndim. 3 göz birleşti. Beyaz halka, güneşi kavuruşuyla Mısır'ın öfkesi. Mavi halka şifası, siyah nokta direnişimiz. Artık kimse kadınları kıramaz. Bu bakışlar sizi her türlü uğursuzluktan korusun. Beni öldürmeye geliyorlar. Canavarlaştırdıkları, korktukları kadının sureti olan beni. Oysa bilmiyorlar. Özgür bir kadın asla ölmez. İsmim unutulsa bile yüreği çarpan her kadının içinde olmaya devam edeceğim. Medusa akıbetini beklerken Sarpedon adasındaki mağarası karanlık ve nemliydi. Su damlaları düşüyor, yankılanıyordu. Kız kardeşleri gelen fırtınadan uzaklaşmış. Medusa ise kraliçe olarak yalnız kalmıştı. Elinde umudun muskası, boncukta parlıyordu. Zeus'un oğlu Perseus yaklaşıyor. Kutsal silahlar ellerinde parıldıyordu. Yunan tanrıları Medusa'yı öldürsün diye onu çeşitli kutsal artefaktlarla donatmıştı. Canavarlaştırdıkları kadının uzaktaki güçlü sureti bile onlar için dayanılmazdı. Athena'nın yansıtıcı kalkanı, Hephaistos'un orak kılıcı, Hermes'in kanatlı sandaletleri, Hades'in görünmezlik miğferi. Perseus ahlaksızlığın ve iğrençliğin temsilcisi gibi gördüğü kadına tüm erkekliğiyle cesurca haykırıyordu. Başını alacağım, canavar. Babama layık bir oğul olacak ve tanrıçamız Athena'yı başınla onurlandıracağım. Senin varlığın bizim için katlanılmaz bir yük. Dizlerimin üzerinde tanrılarınızın ikiyüzlülüğüyle yaşamaktansa sürünerek direnmeyi ve başımın kesilmesini tercih ederim, dedi Medusa. Tarih biz ne yazarsak o olacak, gören değil, gösteren hükmeder. Sense karanlığa bakan canavar olarak anılacaksın, ben ise kahraman, dedi. Perseus Medusa gülümsüyordu. Son sözlerinde, al o halde başımı kahraman ama bil ki gözlerim hep açık kalacak. Boncuklara, muskalara, mezarlara kazınacak. Yere batan sarnıçlarında, tapınaklarınızda, boyunlarınızdaki kolyelerde, mezar taşlarınızda ben olacağım. Evlerinizin köşesinden size bakacağım. Harpe orak kılıcı Medusa'nın boynuna indi ve Medusa'nın başı gövdesinden ayrıldı. Yaratıklaşan kadından kan akıyordu ama gözleri kapanmıyordu. Medusa, Poseidon'la birleşmesinden hamileydi. Kafası bedeninden ayrılırken ikizlerini doğurdu. Kanatlı at Pegasus ve altın kılıçlı dev Chrysaor rahminden çıktı. Saçlarındaki yılanlar Afrika'ya yayılıp kobra oldular. Pegasus özgürlüğün sembolü olarak göğe yükselirken göçmen kuşlar yeni doğana fısıldadı. Unutma, bulut kantar tutmaz, özgürlük bedene sığmaz.
Kanat neyi taşırsa kıymet odur. Bunu unutursan kanatlarını kaybedersin. Umudun çocuğu. Medusa'nın ikinci çocuğu altın kılıçlı dev ise toprağa kök saldı. Yıllar sonra o toprak Geryon olarak anıldı. Ve dünyanın en güçlü erkeği Herakles, bir kadının bakışından doğan soyun yolunda durmak zorunda kaldı. Ve bakışlar bir kez daha çatıştı. Perseus, görevini tamamlayarak Medusa'nın başını Athena'ya sundu. Ve Athena, Medusa'nın başını kalkanı Aegis'e yerleştirdi. Artık Medusa'nın bakışları, erkek düzeninin koruyucu tanrıçası elindeydi. Aegis'in kenarına altın kıvrımlar işlediler. O yüz asırlara mühür oldu, siyah üzerine altın çemberlerle süslendi. Medusa'nın bakışı Mediolanum'a döndü. Saç kıvrımlarında 7 harfli bir F ısıltı, haftalara ve sözlere gizlendi. İhtişamını kadınlara verdi. Ona sadece acı çekmek kaldı. "Kadınlar, eski saçlarım size kalsın, güzellik sizinle olsun," dedi Medusa. "Ver saçını bize kraliçem, güzelliği senden emanet aldık," dediler. Tanrılar zafer kazanmış gibi görünüyordu. Kadının lanetli görünen güzelliği artık erkeğin kontrolünde toplumsal bir silaha dönüşüyordu. Güzelliğin bakışları ölmüyordu ama taşlaştırmaya devam ediyordu. Güzelliği çerçeveledik. Geri kalan masal deniliyordu. Asırlar Akdeniz üzerinden aktığında, kimi kadınlar Athena gibi erkek egemenliğinin destekçisi olmayı seçiyordu. Özgür gölgelerinden vazgeçiyor, ancak sahne arkasında ipleri tutmayı ihmal etmiyorlardı. Güzel ve özgür kadın, tiyatral sahneden tamamen çekildiğinde, Medusa'nın boncukta saklı siyah gözlerinin manası unutuldu. Ama şans ve kısmet getirdiğine ve nazardan koruduğuna inanıldı. Mavi camın içinde beyaz halka öfkeyi, mavi şifayı, siyah nokta direnişi saklıyordu. 3 kadın tek boncukta saklıydı. Sekmet'in öfkesi, Vadjet'in koruyucu gözü, Medusa'nın taşlaştırıcı bakışı. Medusa anlatısının sonuna geldik. Medusa zamanla zihinlerde öldü ve masallarda kaldı. Ama bakışı halen yaşıyor. Toplum onu taş yaptı. Ama taş, er ya da geç çatlayacaktı. Peki, güzel ve özgür kadınlar? Medusa'nın bakışlarıyla tanrıların ve erkeğin hegemonyasına boyun eğer gibi davranmaktansa, bir gün ipleri yeniden almak isteyecek mi? Mitolojinin gölgesindeki bu sırlar bazen nazar boncuğunda saklı, bazen güçlü bir kadının gözlerinde, bazen de umudun saklı olduğu kanalda. Aynadaki suretinize iyi bakın, bakışa bakışı iade edin. Taşa dönüşmeden önce hala fırsatınız var. Çünkü canavarlaştırdığınız güzel gözler size bakmayı sürdürüyor. Herkese sevgilerle.